Orkidenizin tomurcukları açmadan dökülüyorsa büyük ihtimalle bu hataları yapıyorsunuz. Fark etmeden yaptığınız bir bakım hatası orkidenizin tüm çiçeklerini kaybetmesine neden olabilir. Ama iyi haber şu ki bu videoda tomurcuk dökülmesinin gerçek nedenlerini ve nasıl durduracağınızı adım adım anlatacağım. Eğer orkidenizin tekrardan sağlıklı bir şekilde çiçek açmasını istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Orchid Goddess kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyu daha hızlı izlemek için ayarlar butonuna bastıktan sonra oynatma hızından dilediğiniz hızda videoyu izleyebilirsiniz. Yine ayarlar butonundan dilediğiniz dilde videoyu izleyebilirsiniz. Bu videoda size şunu net bir şekilde göstereceğim. Tomurcuk neden dökülür? Tomurcuklu bir orkide nasıl bakılmalı ve en çok yapılan hata olan bu dönemde gübre verilip verilmemesi gerektiği. Tomurcuklu orkideler için güvenli gübre tarifleri, ayda bir gübrelemenin ne demek olduğu ve acil durum planı. Artık tomurcuklar iyice büyüdü. Çiçekleri görmek için sabırsızlanıyorsunuz. Tomurcuklar büyüdüyse orkide artık bana dokunma diyor. Orkidenizin yerini, saksının pozisyonunu kesinlikle değiştirmemeniz gerekli. Sulama için yerinden alırken gayet yavaş, nazik hareket edin ve tekrar yerine koyacakken de yine aynı pozisyonda saksıyı yerleştirin. Bu dönemde yapılan hataların en büyüğü artık tomurcuklar büyüdü deyip insanların bol bol gübreye yüklenmeleri. Ama hayır, artık tomurcuklar hassas ama daha güçlü ve kesinlikle bu dönemde gübre yok. Sadece sade su ile sulama yapacaksınız. Çiçekler için sabırsızlandığınızı biliyorum ama kesinlikle tomurcuklara dokunmayın. Yine aynı şekilde tomurcuklara su gelmemesi gerekli. Toprak ve saksı çok önemli. Orkidenizin kökleri hava almalı. Eğer saksınızın içerisinde bir nem dengesizliği görüyorsanız, havaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız küçük delikler açabilirsiniz saksı etrafında. Gördüğünüz gibi benim orkide saksımın etrafında ben küçük delikler açmıştım. Daldırma yöntemini uyguluyorum. Köklerin griye dönmüş olduğundan emin olun. Ortalama 5 dakika bir sulama yeterli olur. Çok fazla suya boğmayın kökleri. Yaprak temizliğinde de kullanacağınız şey sade su olmalı. Zaten bu döneme kadar orkidenize gerekli gübreleri verdiyseniz, bakımları yaptıysanız şu an için orkidenize ekstradan bir gübre vermenize gerek yok. Bu tomurcuk dökümüne neden olur. Çünkü bu dönemde orkide bütün enerjisini çiçeklere harcıyor. Diyelim ki her şeyi doğru yaptınız ama yine de orkideniz tomurcuklarını dökmeye başladı. Acil durum planı uygulamaya koymalısınız. Tomurcuk dökülmeye başladığı anda gübrelemeyi durdurun. Yer değiştirmeyi, yaprak silme, spreyleme, duşlama yapıyorsanız bunların hepsini durduruyorsunuz. Amaç orkidenin stresini azaltmak. Tomurcuk dökümü başladıysa orkide ile oynamayı bırakıyoruz. İkinci olarak kökleri kontrol edin ama mümkün mertebe saksı değişimini düşünmeyin. Şeffaf saksıdan köklere baktığınızda kökler gri ve buruşuksa orkideniz susuz, koyu yeşil ve sırılsıklamsa fazla sulama yapılmış demektir. Direkt güneş, klima, kalorifer önü, ceryan kesinlikle yok. Tomurcuk dökümünün %70'i buradan gelir. Aydınlık ama filtreli ışık, 18-24 derece arası sıcaklık gerekli. Çünkü orkide tomurcukluyken sabitlik ister. Islatmadan nemi arttırmanız gerekli. Bunun için kesinlikle sprey kullanmayın ve yaprağı ıslatmayın. Saksı altına çakıl taşı ve su koyarak saksının suya değmesini engelleyecek şekilde su ekleyerek Şimdi sizlere bu nemlendirmeyi sağlayabilirsiniz. Kalmadan Çakıl taşı üst yerine köklerini nemli kil tutacak bilgisi de etkili bir kullanabilirsiniz. yöntem daha Bunu göstereceğim. yapmaktaki Bu amaç sayede kökler nemi nemli kaldıkça %50-60 tomurcukların civarında çok daha tutmak. güzel gelişmesine katkı sağlayacaklar ve yeni kökler oluşacak. Eğer orkidenizin saksı yüzeyindeki kökler bu şekilde havadaysa ya da orkidenize yeni kökler verdirmek istiyorsanız saksının yüzeyini nemlendirdiğiniz bir miktar yosunu
serin ve kökler arasına sokuşturun. Bu yosun kurudukça sade suyla nemlendirin. Saksıyı çok ıslak bırakmadan kökleri nemli tutmanın çok etkili bir yolu. Yeni köklerin nasıl saksıdan fışkırdığını göreceksiniz. Tabii suyu spreylerken orkide gövdesine su gelmemesine dikkat edin. Eğer dökülme durmuş ama tomurcuklar küçükse burada tomurcukları destekleyebilirsiniz. Sadece bir destek verin. Soğan kabuğu suyunu 4'te 1 oranında seyrelterek tek seferlik destek olarak kullanabilirsiniz. Sararmış tomurcukları kesinlikle koparmayın. Orkide güçlensin diye dalı kesmeye kalkmayın. Orkide kendi kararını kendisi verecek. Bu süreçte yer sabit, bakım sabit, su düzenli ama ölçülü olursa çoğu orkide dökümünü durdurur. Peki ne zaman kurtaramazsınız? Tomurcuklar sararıp tamamen buruşuyorsa, dal komple kuruyorsa artık bir şey yapamazsınız. Son olarak da tomurcuklu orkideler için gerçekten güvenli olan gübreleri anlatacağım. YouTube'da çok izlenen, viral olmuş birçok tarif var ama tomurcuklu dönemde bu tariflerin çoğu orkideye zarar verebilir. Ben size ölçüsü net, riski düşük ve tomurcuk dostu gübrelerden anlatacağım birkaçını. Daha fazla örnek için açıklamalar kısmına bakabilirsiniz. İlk güvenli seçenek çiğ pirincin yıkama suyudur. 1 yemek kaşığı çiğ pirinci suyla yıkıyorsunuz ve çıkan bulanık suyu alıyorsunuz. 1 ölçü pirinç suyu 4 ölçü normal su ile seyreltiyoruz. Normal sulama gibi köklere veriyorsunuz. Sadece ayda 1 yapmanız yeterli. Kavrulmuş, kaynatılmış ya da toz haline getirilmiş pirinci kullanmıyorsunuz. İkinci güvenli tarifte muz kabuğu olabilir. Bir küçük muz kabuğunu 1 litre oda sıcaklığında suda 24 saat bekletiyorsunuz. Sonra kabuğu tamamen çıkarıp suda hiçbir parça kalmayacak şekilde süzüyorsunuz ve normal sulama gibi sadece köklere, tomurcuklara su değdirmeden uyguluyorsunuz. Yalnız bunu yaparken köklerin çok kuru olmamasına dikkat edin. Kökleri yakmayın. Şundan da kısaca bahsetmeliyim. Ayda bir gübreleme ne demek doğal gübrelerde? Diyelim ki bugün ayın 1'i ve ben işlem olarak azot ağırlıklı bir gübre verdim. Kahve, pirinç suyu ya da aloe vera içerikli. Ayın 7'si oldu, bir hafta geçti. Yapmam gereken şey sade sulama. Kesinlikle orkidelerde üst üste gübreleme yapmıyorsunuz. Muhakkak aralarda sade sulama yapmanız gerekli. Ayın 15'i oldu, bir hafta geçti. Ben potasyum veya fosfor ağırlıklı bir gübre verdim. İşte muz kabuğu, sarımsak suyu ya da aloe vera olabilir. Bir hafta daha geçti. Ne yapacağım? Sade sulama. Bir hafta daha geçti. İşte mikro elementlerden B1 vitamini, kalsiyum veya aloe vera içerikli bir gübre hazırlayabilirim. Sonra yine sade sulama yapacağım. Muhakkak kök rengini takip ederek gübreleme ve sulama yapın ve asla tamamen kuru köklere gübreyi dökmeyin. Aksi takdirde kökleri yakarsınız. Evet, bugün sizlere A'dan Z'ye tomurcuklu orkide bakımı, sorunlar ve çözümleri hakkında bilgiler verdim. Eğer hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bana destek olmak için bol bol yorum yapmayı, ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz kişilere videoyu göndermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.